Herkese merhaba arkadaşlar. Tekrar birlikteyiz. Bugün size etki faktörü, İngilizcesiyle impact factor hakkında konuşmak istiyorum. H-indeksi hakkında videolarım biliyorsunuz. Tekrar buraya ekleyeyim ben. H-indeksi nedir? Bu akademisyenleri ilgilendiriyordu. Impact yani etki faktörü ise dergileri ilgilendiriyor. Yani bir akademik derginin aslında çıkarttığı makalelere alınan atıfların bir ortalamasını hesaplayan bir ölçektir etki faktörü veya impact faktörü. Dolayısıyla etki faktörün ne işe yarar derseniz derginin diğer dergilerle kalitesinin karşılaştırılmasında önemli bir etkisi vardır. Etki faktörü ne kadar yüksekse atıf çok da almış demektir. Çok atıf almak oradaki verilerin daha bir güvenilir olduğunu gösterir. Dolayısıyla yüksek etki faktörlü dergiler düşük etki faktörlü dergilere göre daha önemli dergiler olarak görülür. Peki etki faktörü olması için derginin ne olması lazım? Öncelikle SCI, fen bilimlerinde SCI'ye girmesi gerekiyor. Sosyal bilimlerinde de aynısı. Yani Web of Science'da görülmesi gerekiyor. Science Citation Index dediğimiz SCI'ye girme kriterleri vardır. Bunları da başka bir videoda anlatacağım kriterleri nelerdir diye. Dergiyle ilgilenen arkadaşlar olursa. Bu kriterleri sağlayan dergiler bu indekse girebilir. Fakat bu indekse her giren derginin etki faktörü çok yüksek anlamına gelmez. Etki faktörü 0.5 olan dergi de indekstedir. Doçentlik kriterlerinde yazabilirsiniz. Etki faktörü 30, 50, 70 olan dergi de indekstedir. Yani etki ama işte 70 olanla 0.5 olan arasında da kalite farkı vardır. Unutmayın ki dergilerin %80'i impact etkinin 2 yani impact faktörü 2'nin altındadır. %20'si ise impact 2'nin yukarısındadır. Ben de böyle bakarım. Impact yani etki faktörü 2 ve yukarısındaysa okumaya değer bulurum o dergiden çıkan makaleleri. Bir derginin etki faktörü o dergide son 2 yıl içerisinde yayınlanmış makalelerle yapılmış 1 yıl içerisindeki ortalama atıf sayısı ile belirlenir. Örneğin bir dergi 2008 yılında 3 etki faktörüne sahipse 2006 ve 2007 yılında yayınlanan makaleleri 2008 yılı içerisinde ortalama 3 atıf almış demektir. Formül ise şu şekildedir. Aynen veriyorum. 2008 etki faktörü eşittir A bölü B. Burada A 2006 ve 2007'de yazılmış makalelerin 2008 yılı boyunca diğer dergiler tarafından atıfta bulunma sayısı. B ise 2006 ve 2007 yılında çıkan makalelerden atıf yapılabilecek olan makalelerin toplam sayısını gösterir. 2008'in sonuna kadar hesaplama bitmeyeceğinden dolayı, yani bitmez hesaplama, dolayısıyla 2008 etki faktörü 2009 yılında yayınlanmaktadır. Dolayısıyla bu senenin impact faktörüne baktığınız zaman hep 2020 yılının impact faktörlerini göreceksiniz. Çünkü 2021 yılında hala ne oluyor? Atıf alıyor. Evet, etki faktörü önemlidir. Makalenizi dergiye gönderirken muhakkak etki faktörlerine de bakın. Etki faktörü olan, impact faktörü olan dergiler daha güvenilir dergilerdir. Çünkü predatör, yağmacı dergi olma olasılığı çok daha düşüktür. Yoktur demiyorum, düşüktür. Ve bu sebeple yazılan makalenizi olabildiğince etki faktörü yüksek dergiye göndermeye bakın. Tabii kalitesine göre. Red aldığınız zaman yavaş yavaş düşürmenizi tavsiye ederim. Çünkü ne kadar çok yüksek etki faktörüne sahip dergiye gönderirseniz o kadar kaliteli bir çalışma çıkartmış olacaksınız ve bu da sizin H-indeksinizi etkileyecektir. Umarım yararlı olmuştur. Hepinize iyi günler dilerim. Ha bu arada like atmayı unutmayın. Bazıları varmış like atmıyormuş. Kulağıma geliyor. Evet, görüşmek üzere. Çok selamlar.